Miyav grubunun ana vokaline bakar mısınız? Bak bunu merak ettim. Çünkü Miyav grubunu net söyleyebilirim. Ee, Benim kızımın şarkıları arasında bir numara şu an Özgün. Yani inanılmaz çok dinliyorlar. Hemen bakalım. Bununla başlayalım bugün yayına. Miyav Gamon, Number One Girl, The Seasons KBS World TV 25.05.16. Oha, şimdi 2025 16.5, evet, Mayıs'ta 7 ay önce yapılmış, bu daha yeni değil mi? Aynen öyle. Şimdi solisti kimmiş? Bir dakika, Miyav. Şimdi televizyon şovundaki tüm performanslarda ototune var, haberiniz olsun. Bir kere baştan söyleyeyim size. Bunların hepsini böyle düzeltmişler demiyorum. Zaten doğal ototune olduğu için okumalarında hafif düzelerek sürekli geliyor ton içinde. Özellikle sesleri dümdüz verme konusunda yardımcı oluyor seslere ototune. Ne kadar böyle düdük gibi geliyor değil mi bir anda? Bu arada ses rengi çok güzel kızın ya. Hakikaten çok güzel bir ses rengi var. Kızın adı neydi? Ana vokalin adı. Ximsu. Belki sen de biliyorsundur Gizem bu arada. Rezacığım hoş geldin. İran'a selamlar. Tebriz'e. Bu Little Mix diyor. Yo, ne Little Mix ya? Gavon. Adı Gavon. Tamam. Bir nefeste böyle bir şey var. Normal. Ya bunlar üst düzey şarkıcı değiller ama bu kız iyi bir şarkıcı. Yani Blackpink'teki Jennie'den kat kat iyi şarkıcı. Yine Blackpink çıldırdı. Okuma duygusu çok güzel. Okuma duygusu çok güzel. Biraz Olivia Rodrigo tadı var bazı okuma stilinde. Şimdi zaten hani bu tarz şarkıcıların, özellikle Kore'de kurulmuş grupların çoğu bir Amerikan şarkıcısının ses klonunu hep size hissettiriyor. Yani bu bir şeye benziyor diye hep dinliyorsunuz. Yani işin sihri bu. Kore müziğinin, gerçekten bu K-pop müziğinin sihri hep bir şeyi benzeyerek sizi çekiyor. Ya bu böyle bir şey falan diye böyle peşine düşüyorsunuz. Çok güzel okuyor. Bir daha dinlemek isterim. Nasıl düzeltme ya? Şarkı Blackpink'ten Rose'nin Her Yerde Varlar. O da güzelmiş bu arada ya. Parça Rose'nin şarkısı. Acaba Rose bu şarkıyı nasıl okuyor? Haydi bir versus yapalım mı Özgün? Of. Of. Ben çok merak ettim. Madem onun şarkısı, oku bakalım Rose. Rose değil, hayır Rose. Parçayı live okuyor mu? Bakalım. Güzel. Rose'nin hakikaten iyi söylediği performanslardan biri bu. İlk defa etkileyici. Tabii burada klasik o geriye çekmeleri kesin hastadır.
Bakalım Miava. Şuradayız. Nakarat. Bu ses, sağlam ses onda da çok yok. Bir yere kadar daha sağlam geliyor ama o da kesiyor. Ha, gibi. Hangisi daha duygusal? Rose daha duygusal. Kız da güzel okuyor. Sert bir sesi var. Ben seviyorum bu aslında rengi. Daha böyle dramatik, keskin. Ama Rose burada daha fazla hissediyor parçayı hakikaten. Yani ona çok da gerçekten iyi performans. İlk defa Rose'nin bu okuyuşundan bir ateş çıkmış. Hakikaten çok başarılı. Belki kendi bestesi için olduğu için olabilir. Ya, bu renkte Rose böyle ağlayarak söylüyor parçayı yani. Duygulu, çok daha duygulu. Bu da bir dağılmış tabii. Yer burasıydı, değil mi? Titreme. Ya bu mesela genelde ben böyle şeyleri izlediğim zaman bir detone hissini alırım ama bu sefer öyle hissi almıyorum. Çünkü parçayı bestelerken bu rengi çok iyi yakalamış. O sesteki kırganlık aslında hikayenin anlatımıyla da birleştiği için güzel bir şeye dönüşüyor. Yani aslında detone olup olmamak her zaman çok önemli bir şey değil. Hikayeniz sağlamsa her şey çok daha duygusallaştırıyor. Şöyle söyleyeyim. Hemen şunu ikisini kıyaslayayım sonra da son bitireceğim. İki vokalde bence gayet başarılı. Özellikle Rose'nin duygusal hali harikulade. İlk defa bir Blackpink kızının çok iyi performansını duydum böylece. Gerçekten çok iyi bir performans Rose'nin. İlk defa bayıldım. Ama Miava'nın rengi çok güzel.
Çok koyu bir rengi var fakat onun kadar duygusal değil. Fakat biz zaten senelerdir bu ototune hikayesiyle beraber hayatımızda yapay zekayı kullanıyorduk. Yani biraz önce dediğim o simbiyotik yaşam dedim ya Özgün. Aslında simbiyotik yaşam içimizdeydi ve bütün herkes bunu kullanıyordu. Bu kadar şimdi işi bir noktaya daha fazla simbiyotizmden gerçeğe doğru dönüştürdük. Zaten hayatımızdaydı. Bence hiç ayıp bir noktası yok artık. Yani bu kadar normalleşti. Hatta geçmiş senelerde zaten Eurovision'da da biliyorsun bütün şey kullanılması falan yasaklanmadı. Backtrack'ler yasaklanmadı. Efendim autotune Evet. kullanması yasaklanmadı. Hiçbirini yasaklamadılar yani. Yarışmalarda serbest bıraktılar. Zaten 2001'den beri orkestra yoktu. Tamamıyla playback'e dönmüştü. Mükemmel. Zaten o da bırakılmıştı. En sonunda da zaten şeye doğru gitti artık hani. Birinin gelmesine de gerek yok. Biz hallederiz'e kadar geldi. Orayı geçelim. Bence performansın kendisi de güzel. Rosie'yi alkışlıyorum. Bütün Blackpink'çiler bu gece rahat uyuyabilir. Gerçekten alkışlıyorum. Bak uzun süredir bu kadar alkışladığım performans çok başarılı. Tebrik ediyoruz Rosie'yi. Yıllar içindeki gelişimleri de takdire şayan bu anlamda. Ama beste yapmak çok önemli. Besteniz varsa abi kötü iş yapmıyorsunuz. İş iyiye doğru gidiyor. Hiçbir zaman kötü olmuyor. Peki.